Dünya binlerce yıldır toprak altında saklı kalan sırlarla dolu. Birçoğumuzun sadece rastgele bir kaya parçası diyerek yanından geçip gittiği o şekiller aslında yüzyıllar önce bırakılmış birer yol haritası olabilir mi? Bir yılan figürü, bir akrep ya da kayaya kazınmış kusursuz bir üçgen. Bunlar sadece bir sanat eserinden mi ibaret yoksa unutulmuş bir uygarlığın arkasında bıraktığı altınların veya tarihin en büyük gizemlerinin anahtarları mı? Bugün Cosmic Soul Lab'de defineciliğin gizemli dilini çözüyoruz. Taşlara kazınmış sembollerin peşine düşüyoruz. En bilindik 20 define işaretinin perde arkasını ve bu işaretlerin gerçekte ne anlattığını inceliyoruz. Hazırsanız tarihin derinliklerine, yani toprağın altındaki o sessiz şahitlere doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım taşlar bize ne anlatacak? En bilindik 20 define işareti ve anlamları. 1. Yılan. En sık rastlanan işaretlerden biridir. Genellikle su kaynaklarına yakın yerlerde bulunur. Tek yılan, genellikle bir gizli geçidi veya hazinenin yönünü temsil eder. Eğer yılanın ağzı açıksa tehlikeyi, kapalıysa hazinenin bulunduğu noktanın yakınlığını simgeler. 2. Akrep. Zorluk işaretidir. Akrebin kuyruğu istikametinde dikkatli bir arama yapılması önerilir. Genellikle yerin altında, küçük bir boşlukta veya taşın altında bir hazine olduğunu gösterir. 3. Kaplumbağa. Sabır ve uzun ömür simgesidir. İşaret, bir kayanın içinde veya yakınında, genellikle kaplumbağanın başının baktığı yönde veya ayaklarının altındaki gizli bir bölmede hazine olabileceğini işaret eder. 4. Kartal. Güç ve hakimiyeti temsil eder. Genellikle yüksek kayalıklarda bulunur. Kartalın pençesinin baktığı veya gagasıyla işaret ettiği yön, hazinenin bulunduğu sarp noktaları gösterir. 5. Ayı. Genellikle mağara girişlerini veya derin oyukları temsil eder. Ayı figürü, korunan bir hazineyi simgeler. Bu yüzden girişlerin çok iyi kamufle edildiğine inanılır. 6. Balık. Suyun yakınlığını ve bereketli bir bölgeyi işaret eder. Balığın kuyruğu veya ağzı, suyun altındaki veya suyun yanındaki bir saklanma yerini, mahzen veya mağarayı işaret edebilir. 7. Haç, çeşitli formlarda. Özellikle bölgedeki Hristiyan yaşamını veya mezar kültürünü temsil eder. Uzun kol, yön tayini için kullanılır, kısa kol veya özel kırılmalar, definenin derinliği veya mesafesi hakkında ipucu verir. 8. Ok. Net bir yön işaretidir. Ucunun gösterdiği istikamet kesindir. Ancak ok bazen şaşırtmacalı olabilir. Yani ok ucu uzak bir hedefi değil, yakınındaki bir kayalık yapıyı da işaret edebilir. 9. Üçgen. En güçlü mahzen işaretidir. Üçgenin sivri ucu girişin yerini gösterir. İçerisinde başka bir oyuk veya delik varsa, içerideki odanın yapısını anlatır. 10. Kare, dikdörtgen. Genellikle bir oda veya sandık işaretidir. Kare, düzgün bir mezar odasını veya içi boşaltılmış bir kayayı ifade eder. Kenar uzunlukları derinliği belirlemede ölçek olarak kullanılır. 11. Daire, oyma. Bir nişan noktasıdır. Genellikle bir mezarın veya değerli eşyanın olduğu yerin tam merkezini belirtir. Çift daire, hazinenin iki katmanlı olduğunu gösterebilir. 12. Ayak izi. Yön belirtir. İzin parmak uçları gidilmesi gereken istikameti temsil eder. Eğer ayakta parmaklar yoksa, hazinenin yakın olduğu ancak sabit bir yerde, örneğin bir taşın altında saklandığı düşünülür. 13. Mızrak, kılıç. Bir savaşçı mezarını veya değerli bir şahsın gömüsünü işaret eder. Silahın boyu ve doğrultusu, gömünün büyüklüğü ve statüsü hakkında bilgi verir. 14. Yıldız. Genellikle bölgedeki önemli bir geçidi veya yıldız haritası benzeri bir yerleşimi simgeler. Nadir bulunur ve büyük bir hazineyi temsil ettiği düşünülür. 15. Salyangoz. Yavaş ilerlemeyi ve sarmal bir yolu simgeler. Defineye ulaşmak için dolambaçlı bir yoldan geçilmesi gerektiğini veya hazinenin bir sarmal yapının sonunda olduğunu gösterir. 16. Çapa. Denizcilikle ilgili veya su kenarı yerleşimlerini temsil eder. Bir liman veya nehir yatağı civarında suyun yükselip alçaldığı noktalardaki gizli bölmeleri işaret eder.
17. Güneş. Kutsal veya çok değerli bir gömüyü işaret eder. Genellikle bulunduğu bölgenin en yüksek noktasında günün ilk ışıklarını alan bir kaya üzerinde konumlanır. 18. Masa taşı. Düz kayalar. Üzerinde herhangi bir işaret olmasa bile yere paralel büyük düz kayalar birer işaret olabilir. Altlarında boşluk veya mezar girişi bulunma ihtimali yüksektir. 19. Nal. Şans ve yolculukla ilgilidir. Naldaki çivi delikleri hazineye olan mesafeyi veya yönü belirleyen kademeleri, adım sayısını gösterir. 20. Tavşan. Hız ve kaçış anlamındadır. Tavşan figürleri, hazinenin saklandığı yerin çok iyi gizlendiğini ve kıvrak bir zeka ile korunmuş olduğunu anlatır. Bu sembollerin yorumlanması bölgesel kültürlere ve tarihsel döneme göre büyük değişiklikler gösterir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, tarihi eser koruma. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre izinsiz kazı yapmak suçtur ve tarihi eserlere zarar vermek kültürel mirasa ihanettir. Yanılma payı. Doğal kaya şekilleri zamanla rüzgar ve su aşındırmasıyla herhangi bir canlı figürüne benzeyebilir. Gerçek işaretler genellikle insan yapımıdır. Keski izleri barındırır. Bilimsel yaklaşım. Bu işaretlerin çoğu aslında bir defineyi değil, geçmişte yaşamış toplumların mezar geleneklerini veya sınır taşlarını temsil eder. Bu bilgiler ışığında tarihsel belgeler ve yerel hikayelerle işaretleri desteklemek her zaman daha doğru sonuçlar verecektir. İşte tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş, yerin altındaki dünyanın sessiz işaretleri böyle. Tabii unutmamak gerekir. Bu işaretlerin her biri aslında bir dönemin, bir yaşanmışlığın ve o dönemin insanların psikolojisinin bir aynası. Definecilik bazen bir hazine arayışı değil, bazen sadece kayıp bir parçayı tamamlama, tarihin derinliklerine bir not düşme tutkusu olabilir. Ancak şunu da hatırlatalım, geçmişin mirası hepimizin ortak değeridir. Bu işaretleri birer kültürel hazine olarak görmek, onları korumak ve hikayelerini anlamaya çalışmak hazinenin kendisinden çok daha değerlidir. Peki sizin ilginizi en çok hangi sembol çekti? Veya çevrenizde bu işaret ne anlama geliyor dediğiniz, merak ettiğiniz başka figürler var mı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür gizem serisi içeriklerin devamını istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli yolculukta yine burada, Cosmic Soul Lab'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.